Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Lotus değişikliklerine bakacağız ve sizlere Lotus'ta neler yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet, ilk değişikliğimize C'den başlayalım. C site'da gördüğünüz gibi bu taraf genişletildi ve buraya bir kutu eklendi. Bu kutunun üstüne çıkılıyor. Ondan sonra burada küçük bir kutu vardı. Bu kutuyu biraz geri alıp bu kutuyu büyüttüler. Bu kutunun büyütülmesi aynı zamanda site'ın da genişlemesine sebep oldu. Artık bombayı bu kısımlara kurabiliyoruz. Tabii bunun olması çok güzel ama artık buradan geçerken burası ve bu kısma gözüktüğümüz kısım daha da genişledi. Çünkü burayı bir kat büyüttüler. Bu demek oluyor ki artık buradan geçerken daha da dikkatli olacağız. Onun yanı sıra biliyorsunuz burada kapalı bir bomba kurma alanı vardı. Artık öyle bir yer yok. Buraya geldiğinizde direktman şelale kısmına çok kendinizi göstermiş olacaksınız. Bu yüzden artık bu plant kısmı çok önemli olacak. Burada da CT'ye çok açıksınız. O yüzden C site'de aslında defans tarafı biraz daha güçlendirilmiş oldu. Bir ekstra değişiklik de buradaki kutuya geldi. Biliyorsunuz burada genelde Killjoy oyuncularının Brut koyduğu bir kutu vardı. Kutuyu da küçültüp böyle köşeye basit bir kutu haline getirdiler. Evet, onun dışında B side'e gelelim. B side'da da gördüğünüz gibi side'ın sağ kısmı genişletildi. Aynı şekilde buradaki kutuyu da büyütüp buraya uyarladılar. Burada da plant yerleri değişti. Eskiden biliyorsunuz plant yeri ve duvar burada sonlanıyordu. Artık plant yeri burada sonlanmaya devam ediyor. Ancak haritanın bu kısmı genişledi. Onun dışında B-Link kısmı bayağı bir genişletildi. Pusuya ve belli bir setup kurulumları için burası çok güzel bir yer haline gelmiş oldu. Evet, A kısmı için aslında bayağı büyük güzel bir güncelleme geldi. Burada gördüğünüz gibi bir duvar vardı. Şuradan şuraya uzanan bir duvar. O duvarı kaldırıp buraya bir tane kutu ve yanına çıkılması için bir basamak eklendi. Bu kutudan mermi geçiyor. İstediğiniz gibi sıkıp tarayabilirsiniz. Ama buranın gelmesi defans açısından çok güçlü oldu. Buraya istediği zaman bir rakip geçip sızıp burada bekleyebilir. Onun yanı sıra burada bir tane mermi geçirebilen bir duvar vardı. Bunu betona çevirdiler. Artık burası mermi geçirmiyor ve daha çok oyuncunun burada pusmasına olanak sağlayan bir hale geldi. Stairs kısmında bir değişiklik yok ama side kısmında bir değişiklik var. Öncelikle plant kısmı bir tık daha düzeltildi. Tam köşeye alındı. Yani bu da demek oluyor ki artık burada değil, bir tık daha sola kaymış oldu. Bununla beraber side'ın orta kısmı kaldırıldı ve side'ın arka kısmı diye bir yer olmuş oldu. Böyle bir arkaya bir cep yaptılar. Drop kısmında değişen bir şey yok. Drop ve yukarı kısımlar aynı. Tek değişen yer bu orta kısmın kalkıp arkaya bir cep eklenmiş olması. Onun yanı sıra ağaç kısmında değişen bir olay ise eskiden biliyorsunuz perde bu kısımda açılıyordu ve buradan gitmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise artık perde şu kısımdan açılıyor ve artık burada bekleyip daha hızlı kapıya ulaşabiliyorsunuz. Evet, şimdi A kısmındayken de kapı değişikliğini göstereyim. Lotus'ta kapılara aslında bir buff veya nerf, nasıl tabir ederseniz, öyle bir şey geldi. Bana kalırsa bence bu bir buff ama oyuncuların çok dikkat etmesi gereken bir şey olduğu için de nerf olarak adlandırılabilir. Onu hemen göstereyim. Kapı artık açıldığında orta kısma geldiğinde gördüğünüz gibi yavaşlayacak. Evet, yavaşladı ve bu da rakibinizi vurmanıza olanak sağlıyor. Ondan sonra tekrardan hızlanıyor. Evet, gelen bu değişikliklerden sonra farklı bir güncelleme daha geldi oyuna. Bunu daha önceden de aslında bazı maplerde görmüştük. Burada da gördük. B site'daki orb silindi. Yani oyunda artık sadece 2 tane orb var alınabilen. Bu da ne demek oluyor? Defans tarafının işine gelmiş oluyor. Yani map daha da defans mapi olmuş oldu. Eskiden bildiğiniz üzere B'den orb almak defans tarafı için neredeyse imkansızdı. Bu yüzden genelde hep atak oyuncuları gelip buradaki orbu farmlıyordu ve kolayca ultilerini basıp sayede girebiliyorlardı. Riot bundan pek hoşlanmamış duruyor ki buradaki orbu kaldırdı ve sadece A ve C site'deki orbları bıraktı. Artık hem e-spor hem de ranked için genelde Lotus defansta çok güçlü olacak. Evet, map'in genel olarak değişikliklerine baktık. Şimdi de Killjoy'un nerf'inden birazcık bahsedeyim. Biliyorsunuz Killjoy'un turret'ı eskiden 180 derece açıyla bakabiliyordu. Şimdi ise bunun menzilini düşürdüler. Sebebi Killjoy'un yan tarafı görebilmesiydi. Killjoy'un yandaki rakibini tekleyip vurması gerçekten çok güçlü bir özelliğiydi. Killjoy oynayan biri olarak da bunu çok seviyordum aslında ama bunu artık 100 dereceye düşürdüler. Bu da demek oluyor ki artık sadece karşıdan gelen rakiplerini görecek. Ve Killjoy'a şöyle bir şey eklediler. Artık yanına geldiğinizde hangi açıya baktığında Killjoy'un turret'ının çalışacağı gözüküyor. Bunu rakip takım da görüyor. Rakip takımın görmesi de aslında, örnek veriyorum, Killjoy'un turret'ı burada. Ben de buradayım ve bakıyorum bu açıdan görüyor, tamam mı? Buraya işaretledim mesela. Baktım ben buradan geçemeyeceğim. O zaman hiç geçmiyorum ve direkt kırıyorum. Ama geçebileceğim bir açıdaysa ben buradan geçerim rahatlıkla ve kimseye gözükmeden girebilirim. Bu da aslında Killjoy'un çok tercih edilmesini azaltacak mıdır? Azaltmayacaktır ama bir nebze de olsa Killjoy oyundaki etkisini azaltacak. Şimdi ise gelen Killjoy nerf'ü ve harita değişikliklerinde sizlere nasıl setuplar kullanabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle C site'den sizlere 2 tane güzel bir setup göstereyim. Birinci setup, turret'ımızı buradaki yeni gelen kutunun üstüne dümdüz bir şekilde atıyoruz. Bunu atarken bir tane molimizi buraya, diğer molimizi ise bir tık sağlı olacak şekilde atıyoruz. Alarm botumuzu ise bu ikisinin
x'in ortasına koyuyoruz. Bu da sayda aniden girmeye çalışan rakip takımın yeni gelen bir yer olduğu için de burayı kullanma isteği ve hem de bu alanın genişliğinden faydalanma isteğini kullanacağı için bu moleyi bu tarafa attık. Birinciyi açtık, ikinciyi açtığımızda rakipman gördüğünüz gibi bu ortada kalıyor. Eğer bu ortada kaldı, bu açıyı ne yapacağız diyorsanız da burada sizin oynayacağınız açı zaten genelde ya burası olur ya böyle bir açı olur ya da diyorsanız ki ben retake'e çıkacağım, bu açı olur. Bu açıda da olsa siz bu moleleri attığınız takdirde zaten açtığınız an şu ortadaki boşluğu her türlü vurabilirsiniz. Bir de üstüne zaten alarm botunuz tetiklendiğinde bu adama 2 medal atıp kaçmanız yeterli olacaktır. Ama diyorsanız ki ben retake oynamayacağım, nasıl bir setupla oynayabilirim? Yine aynı şekilde setup'ınızı kullanabilirsiniz. Bu sefer oynadığınız yer burası olur. Rakip zaten bu şekilde gelmek zorunda. Birinci vurduktan sonra belki çıkıp vurabilirsiniz diğerlerini. Onun dışında hiçbir dezavantajı olmaz bu setup'ın. Bir diğer setup'ımız ise şöyle. Bildiğiniz üzere burada artık bunu üstüne koyabileceğimiz bir yer yok. Ama burada var. Bunun için şunun tam ortasına doğru atıyoruz birincimizi. İkinciyi de hafif sağlı ama girişe yakın yere atıp alarm botu da bu ikisinin ortasına koyuyoruz. Bu durumda turret nerede olacak diyorsanız da gene bu kutunun üstüne koyabilirsiniz. Bu sizin bireysel tercihiniz ama ben buraya koymayı tercih ediyorum. Bunun sebebi ise daha sağ taraftayken rakibi tetikleyip vurması olması. Bu durumda ben gene bu tarafta oynamanızı tercih ederim. İstiyorsanız buradan çıkıp buradan da fightlayabilirsiniz. Size kalmış. Rakip geldiği senaryoda bu ikisini açtığımızda bu sağ tarafta kimse duramaz. Durabilmesi için kutunun üstüne çıkması lazım. Onda da turretiniz zaten vuracaktır. Diyelim ekstra bir push oldu. Rakip jet side'e dash attı ama sizin ekranınıza bir türlü gelmedi. Burada da bir arkadaşınız var ve bu tarafa da gelmediğini biliyorsunuz. Bu kutuyu direktman tarayabilirsiniz. Evet, şimdi ise son olarak C ve B'yi aynı anda tutabileceğiniz bir setup göstereceğim. Bu da benim çok kullandığım bir setup. Biliyorsunuz B tarafı da genişlediği için artık iki tarafı da tutmak çok daha basit. İlk setup'ımızla başlayalım. Alarm botu girişe koyuyorum. Bunun sebebi hiçbir şekilde sızmamaları olmasını istediğimden. Direktman üstüne bunu atmayın. Atarsanız adam alarm botu sıkarken aynı şekilde nano swarm'ınızı da kırar. O yüzden bunu böyle kullanmak yerine bir tık önüne atabilirsiniz. Veya sağ ve sola aynı şekilde atabilirsiniz. Bu sizlerin bileceği bir iş ama direktman üstüne atmayın kesinlikle. Alarm botu ve nano swarm'ımızı bıraktıktan sonra turret'ı koyabileceğimiz birkaç tane yer göstereceğim. İlk yerimiz klasik en köşedir her zaman bu kutunun üstünde olduğu. Açıdan da anlayacağınız üzere bu tarafı garanti çekiliyor. Rakip gelip bunu çok rahat kırabilir. Buna izin vermenizi ben pek önermem. O yüzden bu turret'ı alın ve genelde bu tarafı ben kullanmayı tercih ediyorum bu açı geldiği için. Buraya atın. Rakip bunu kırması için buraya yaklaşıp buradan kırıp vurması lazım. Buradan çıkarsınız, buradan çıkarsınız ve buradan çıkıp vurma ihtimaliniz olur. Rakip de bunu pek göz önünde bulunduramaz. O yüzden buraya ne bileyim bir bomba atar, bir şok oku atar. Bu şekilde kırabilir. Onun dışında bu turret'ı kırmaktan çekineceklerinden dolayı B'ye kimse sızamaz. Ve direktman boşa turret'ınız da kırılmamış olur. Bunu attık. Bunu attıktan sonra oynamanız gereken yer buradan C'yi holdlamak olabilir veya buraya yakın oynarsınız. Baktınız turret tetiklendi. Direkt çıkarsınız. Vurabiliyorsanız vurursunuz. Sonra geri gelirsiniz. Buradaki kapanmasın diye. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ise sadece B için kullanabileceğiniz bir setup göstereyim. İlk olarak gene benim tavsiyem turret'ınızı buraya atmanız olacak. Bu turret aşırı güçlü. Bunu çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle kullanın. Ondan sonra direktman artık şöyle bir oyun var. Ben bunu genelde Ranked'da da denk geldiğim için söylüyorum. Turret'ın burada olmadığı her senaryoda değilim. Buraya rakip gelip bu şekilde bakıyor. Ve hani bu tarafı artık herkes kullanmayı bayağı bir benimsemiş durumda. O yüzden turret'ı atsanız bile bu molelerinizi bu tarafa koyarsanız eğer bu şekilde buradaki rakiplerinizi garanti öldürebilirsiniz. Tabi bunu koyduğunuz durumda bence turret'ınızı buradan kullanmak yerine bu taraf olabilir mesela. Bunun üstüne koyabilirsiniz veya kutuya koyup buradan rakibinizin hani burada bir şey yok sinyali verebilirsiniz. Bunları yaparak gerçekten rakibinize karşı üstünlük sağlarsınız. Çünkü genelde rakip ne yapar? Buradan gelir, turret varsa turret'i kırar. Sonra gelir buraya bakar, buraya vurur. Yukarı bakar, aşağıya bakar. En son buraya bakarken böyle sızmak ister. Otomatik psikoloji. Alarm bot tetiklenince böyle yapar ve geri çekilir belki veya ne bileyim daha çok ileri gider. Ama buradaki setup'ınızla birlikte garanti bir şekilde hasar alır ve size doğru gelmek zorunda kalır ve burada kesin kimse olmadığını anlarsınız. Evet, B için bir de link setup'ı göstereceğim. Şimdi linkin bu tarafı biliyorsunuz daha da genişletildi. O yüzden direkt bu tarafa bir tane bırakın. Linkin kapısının önüne direkt alarm botunuzu bırakın. Diğer molinizde bu merdiveni buraya atarsanız çok daha iyi olacaktır. Rakip buradan geldiği an direktman bu köşeyi kaçar. Ne bileyim böyle bir durumda gerçekten bu köşede rakibinizin olduğunu biliyorsanız genelde bilirsiniz. Reziniz olduğunuz senaryolarda buradan bir tane rez bombası bırakıp rakibinizi bu alanda öldürebilirsiniz. Genelde A site'de Killjoy'u pek önermem ama sizlere ben A site'da nasıl bir kurulum, nasıl bir setup yapmanız gerektiğinden de birazcık bahsedeyim. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Eğer turret'ınız gardında oynayacaksa kontağını sizin de oynamanız gerekiyor. Çünkü bunun sebebi de genelde Killjoy'lar site'lerini tek tutar ve tek tuttukları zaman da
kontağa çıkabilecekleri biri olmaz. Burada sizin turretiniz olması gerekiyor. Çünkü eğer siz bunu yapmazsanız gerçekten Killjoy oynamanızın bir manası kalmaz. Killjoy yerine Cypher vesaire tercih edebilirsiniz. Şimdi ise gelelim setup'a. Bence benim kullandığım genel setup'lardan bir tanesi, bir tane turretinizi buraya atmanız olur. Bu da genelde kapı oyuncularını bayağı bir yorar. Bunu yaparken şuraya bir molly bırakın. Round başladığı gibi direkt. Aynı şekilde buraya bir alarm bot ve buraya bir molly bırakırsanız çok iyi olacak. Şimdi molly'lerin yerlerinin bu olmasının sebebinden de bahsedeceğim sizlere. Öncelikle kapı açıldığı senaryoda turretinizi bekleyin. Baktık turretim sıktı. Molly'yi açtım. Molly'nin kontağına oynuyorum. Hem molly hem turretin kontağına ben burada ateş etmiş oluyorum. Zaten rakibin girebileceği alan kapandı ve zaten turretim de benimle birlikte sıktığı için rakip de panikler ve bu şekilde sizlere kolay bir kill sağlar. Buradaki rakibimi vurdum. Artık buranın kontrolü bende. İkinci defa açılana kadar diğer tarafa oynama ihtimalim ve sürem var. Diğer tarafta alarm bot tetiklendi gibi bunu açarsam rakibin kaçabileceği yer şu taraf olacak. Buradan ya vuracağım ya bana gelecek bu sefer buradan vuracağım. O yüzden bu molly'yi buraya atmanız çok şey değiştirir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Benim sizlere bahsedeceğim Lotus hakkındaki bilgiler bunlardı. Hem Killjoy'un nerf'inden hem de Killjoy'da neler yapabileceğinizden dair bahsettim. Dilim döndüğünce ve kendi hakim olduğum şeylerden birazcık bahsettim, anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videom gerçekten hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Son zamanlardaki destekleriniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden hepinize çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.